baştan tüm saat severlere bir kez daha merhaba. Mekanik saat tutkunları için komplikasyonların önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bugün sevgili Burak Bayram'la beraber bu komplikasyonların günümüzde en çok işe yarayanlarından biri olduğunu düşündüğümüz GMT fonksiyonunu gözden geçireceğiz. Evet Burak, GMT fonksiyonunun ne olduğunu kısaca bize bir anlatabilirsen. Tabii anlatmaya çalışayım. GMT fonksiyonu aslında ikinci bir zaman dilimini görmeye yarıyor. Bizim konumuz olan saatlerde de bunu aynı saat üzerinde yapmak üzerine kurulu bir sistem. Çok da aslında ilginç bir tarihi var. 1954 senesinde sürekli seyahat eden Pan Am Hava Yolları pilotlarının varış ve çıkış noktasındaki saat farklılıklarını sağlıklı bir şekilde okuyabilme ihtiyacından dolayı Rolex'le beraber ürettikleri bir model, bir proje ve günümüzde hala çeşitli varyasyonlar şeklinde kullanılıyor. Evet, o günden bu yana senin de söylediğin gibi çok farklı şekillerde işlenmiş bu konu saatler üzerinde. Biz de bugün birbirinden çok farklı şekilde GMT fonksiyonu üzerinde barındıran iki tane saat seçtik. Sendeki saati yine bizle paylaşırsan. Tabii benim elimde aslında bu fonksiyonla ismi aynı şekilde anılır hale gelmiş Rolex'in efsanevi modeli GMT Master 2 var. Aynı zamanda bu modelin bence en güzel versiyonlarından olan Pepsi bezel, yani lacivert ve kırmızı gece gündüz bezeline sahip olan model elimde. Nasıl kullanıyorsun peki? Onu da hemen bir işleyelim. Tabii. Kısaca anlatmaya çalışayım yine. Saatimizin üzerinde bir 24 saat bezeli var. Öncelikle saatin normal kullanımında bu bezele bakarak AM-PM ayrımını, yani öğleden önce, öğleden sonra ayrımını rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani zaten burada saat aslında 02 değil, GMT kolunun bulunduğu nokta saatin 14-15 olduğunu. 14-15 olduğunu gösteriyor. Evet. Eğer biz bu saati farklı bir zaman dilimine ayarlamak istiyorsak aslında yapacağımız mevzu çok basit. Ayar tepemizi gevşetiyoruz. Tek klik kendimize çektiğimizde şu an saatin akabini saati durdurmadan, senkronizasyonunu bozmadan bağımsız şekilde ayarlayabilecek hale getirmiş oluyoruz. Evet. Diyelim ki gideceğimiz yerde saat 8. Tepemizi zaten çekmiştik. Şu an bağımsız olarak ana kadranı geriye doğru, doğru saat 8 noktasına getiriyoruz. Evet. Şu an baktığımızda gittiğimiz yerde, yani varış noktasında saatin 8'i çeyrek geçtiğini, aynı şekilde çıkış noktamızda GMT kolunun GMT bezeli üzerinden işaret ettiği noktadan bakarak 14'ü çeyrek geçtiğini görebiliyoruz. Evet. Burada zaten çıkış noktandaki gece gündüz göstergesini bezeldeki kırmızı ve mavi bölümden kesinlikle takip edebiliyorsun. Yani orada saat 14 16. Burada baktığımız zaman da içinde bulunduğumuz zaman diliminde de saat 8'i çeyrek geçiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Geri döndüğümüz zaman yine olay son derece basit. Bunu tekrar bağımsız bir şekilde saatin senkronizasyonunu bozmadan saat 2 noktasına getirerek 10 tane tekrar geri dönüş yapıyoruz. Gayet basit bir şekilde. Gayet basit, pratik ve kullanışlı. Evet. Panere'yi de inceleyelim. Burada da yine aynı sistem. Şu an bundaki GMT kolu Rolex'teki gibi bir turda 24 saat olarak dönmüyor. Bu akreple senkronize bir şekilde hareket ediyor. Yani 24 saati 2 turda tamamlıyor. Bu da saatin normal kullanış şekli. Saat şu an gördüğünüz üzere 7'yi 13 geçiyor. Evet. Bunda da bu subdial'ın üzerinde sağ tarafı AM, sol tarafı PM olarak ayırmışlar. Yani burada şu küçük kol AM'i gösterdiği için bu saatin 7:14 olduğunu anlayabiliyoruz. Eğer 19 olsaydı bu GMT kolu, yani şurada küçük subdial bu taraftan olması gerekiyordu ki saatin üzerinde de AM, PM diye gösteriyor. Bunda da çok basit. Tepeyi gene bir kere çekiyoruz ve saatin akrebini gittiğimiz, yani varış noktamızdaki zaman dilimine göre ayarlıyoruz. Altta GMT kolu ilk pozisyonda saklanmış durumdaydı. Burada da gördüğümüz üzere çıkış noktamızdaki saat 7'yi çeyrek geçiyor, 7:15. Varış noktamızdaki saat de ayarlandığı üzere 10:15 şeklinde gösteriyor. Bu ikisinin arasındaki en büyük fark bence iki fark. Bunun GMT kolunun 2 turda 24 saati, onun bir turda tamamlaması ve onun gece gündüzü bir bezel yardımıyla göstermesi diyebiliriz yani. Ama benim bildiğim kadarıyla burada tabii bezeli oynatarak üçüncü bir zamanı da
takip edebiliyorsun ki oralara girersek iş biraz karışmaya Evet, başlar. aslında bezeli dönebilen, yani çift tarafa dönebilen bir bezel, 24 saat bezeli olduğu için. Hı hı. Onun üzerindeki üçgeni yine üçüncü bir zaman dilimine getirerek buradan farklı bir zamanı da kontrol etmek mümkün. Bunun için de bezelin üzerindeki üçgen okunu kendi gideceğimiz yerdeki zamana çevirip bunu bu şekilde yine okuyabiliyoruz. Ama genel olarak tabii ki en sağlıklı kullanımı ikinci bir zaman dilimini gösterecek şekilde. Evet. Peki sevgili Burak, çok teşekkürler. İlerleyen günlerde farklı komplikasyonları da korumak severlere tanıtmaya